Tarihin en büyük yalanının ne olduğunu hiç düşündün mü? Sana şunu söylesem, binlerce yıl önce ilkel diye anılan medeniyetlerin sıcak su sistemi vardı. Hava filtrelemeleri vardı. Otomatik sulama sistemleri vardı. Ve tüm bunları elektrik enerjisi olmadan yapıyorlardı. Peki, tarih kitapları sana ne dedi? İlkel medeniyetler, ilkel aletlerle zorlukla hayatta kaldılar, değil mi? Ya bu hikayenin çok büyük bir kısmı eksikse ya da sana anlatılmıyorsa, Kirli Arşiv'e hoş geldiniz. Bu bölümde Babil'in gömülü sırlarını ve tarihin bunu neden senden sakladığını aydınlatmaya çalışacağız. 20. yüzyılın başları. Irak çölü. Arkeologlar Babil kalıntılarını kazıyor ve bir şey buluyor. Orada olmaması gereken bir şey. Geleneksel bilime göre o dönemde var olamayacak teknolojilerin izleri. Uzun yıllar boyunca bilim insanları şunu savundu. İnsanlık taş baltadan demir kılıca, oradan makinaya çok yavaş, çok doğrusal, çok öngörülebilir bir şekilde ilerledi. Antik Yunanlılar ve Romalılar bu medeniyetler arasında en gelişmiş olanlardı. Onlardan önce yaşayan medeniyetlerin tamamı ise vahşi olarak anıldı. Bu anlatı o kadar kökleşmişti ki açıklanamayan bulgular hep aynı şekilde etiketlendi. Tarihleme hatası, anomali, daha fazla araştırma gerekiyor ve dosya kapandı. Ta ki Mezopotamya'da bir şey değişene kadar. 1936. Bağdat yakınları. Arkeolog Wilhelm König elinde garip bir nesne tutuyordu. Bakır bir boru, içinde demir bir çubuk ve hepsini saran bir kil kap. König bunu inceledi, sonra tekrar inceledi ve bunun bir pil olduğu kanaatine vardı. Antik bir galvanik hücre, limon suyu veya sirke gibi asidik bir sıvıyla doldurulduğunda elektrik üretiyordu. Peki resmi tarih bu duruma ne dedi? Tesadüf. Muhtemelen bu bir tahıl saklama kabı. Ama şu soruyu sormak kimsenin aklına gelmedi. Eğer elektrik üretmiyorsa bu tasarım neden tam olarak bunu yapacak şekilde mühendislenmişti? Devam edelim. Ana sarayın temellerini kazarken arkeologlar bir ağa rastladı. Pişmiş kil borular birbirine doğal reçineyle sızdırmaz şekilde bağlanmış. Mükemmel hassasiyetle döşenmiş. Resmi tarihe göre uygun kanalizasyon sistemleri çok daha sonra ortaya çıktı. Basınçlı su boruları ise yüzyıllar sonra. Ama buradaki boru sistemi bilinenden çok farklı bir hikaye anlatıyordu. Reçine, sızdırmazlık malzemesi su geçirmiyor. Toprak nemi emmiyor. Basınç altında akış sağlanıyor. Yani Babil sakinleri modern başarı saydığımız şeyleri binlerce yıl önce yaşıyordu. Bununla bitmedi. Zengin bir tüccara ait olduğu düşünülen bir ev bulundu. Toz tabakasının altında tamamen şeffaf, garip cam levhalar. Ortalarındaysa hafif bir kalınlaşma. Akademisyenler ne düşündü biliyor musun? Eski cam bulanıktır, düzensizdir. Sadece buz taklidi veya ucuz mücevher yapmak için kullanılmıştır. Bir arkeolog kazara bu levhalardan birini küçük metinli bir kil tabletin üzerine bırakıyor. Ve duruyor. Harfler büyümüş, net, kristal. Bu fiziğin optik yasalarının ortaya çıkışından binlerce yıl önce yapılmış bir eser. Basit bir büyüteç ama arkasında devasa bir soru var. Eğer büyüteç varsa başka neler vardı? Aklın fazlasıyla karıştı değil mi? O halde dinlemeye devam et. Atölye olduğu düşünülen bir yapıda arkeologlar binlerce yıldır paslanmamış aletler buluyor. Testereler, matkaplar. Bildiğin üzere o dönemde insanlar yalnızca yumuşak bakır ya da bronzla çalışıyordu. Granit gibi sert taşlar basit sürtünme ya da kum ile işleniyordu. Ama Babil levhalarındaki izler bunun tam tersini söylüyor. Taşların üzerindeki derin, düzgün oluklar yalnızca çok sert metalin yüksek hızlarda bırakabileceği türden. Bu izleri modern bir freze bıçağı bırakabilir. Antik bir freze bıçağı değil. Şimdi dur ve düşün. Eğer araçlar modern işaretler bırakıyorsa, bu dönemin araçları modern değil midir? Atölyenin köşesinde garip bir mekanizma arkeologların dikkatini çekiyor. Bronz dişlileri zamanın yıpratmasıyla hasar görmüş.
Bu bir hesaplama cihazı. Modern ders kitapları ne diyor? İlk karmaşık mekanizmalar yalnızca Rönesans döneminde Avrupa'da ortaya çıktı. Eski insanlar sadece kaldıraç ve basit makara yapabilirdi. Ama bu cihaz Babil'de gezegen hareketlerini hesaplayabilen mühendislerin varlığını kanıtlıyor. Antikythera mekanizmasını duydun mu hiç? Yunan denizinden çıkan dişli hesap makinesi. Dünya buna büyük bir şaşkınlıkla karşıladı. Babil'deki bu buluntu Antikythera'dan daha eski. Ama kimse buna şaşırmadı. Çünkü kimse duymadı. Ve burada da bitmedi. Zeminin çöktüğü bir noktaya yaşlı bir işçi arkeoloğu götürüyor ve fısıldıyor. Dedem buraya sessizlik evi derdi. Eski rahipler burada cennetin sesini duyardı. İçeride dar bir geçit ve geçidin sonunda küçük bir oda. Duvarlarda boyunları merkeze bakan uzun kil kaplar sıralanmış. Biri ortada durup en sessiz kelimeyi söylüyor. Ses geri dönüyor. Güçlü, net ve yankılı. Sanki bir hoparlörden geliyor gibi. Mühendisler duvar açılarını, kapların şeklini inceliyor. Bu sihir değil, kasıtlı bir hesaplama. Bu fizik. Önemli şehir meclisleri bu odalarda yapılıyordu. Hakimin sesi otoriter duyulsun diye. Binlerce yıl önce, ilkel denilen bir medeniyette ses mühendisliği çoktan keşfedilmişti. Arkeologlar uzun zamandır bir soruyla boğuşuyor. Penceresiz bu dev salonlarda insanlar nasıl çalışıyordu? Akademisyenlerin cevabı meşaleler ve yağ lambalarıyla. Ama Babil binalarının tavanlarında tek bir izi yok. Yıllarca meşale yanmış olsaydı taşlar simsiyah olurdu. Meşale ve yağ lambası yoksa o zaman ne vardı? Avluda cilalı bronz aynalardan oluşan bir sistem. Hareketli ayaklıklar üzerine monte edilmiş. Sokaktan gelen bir ışık huzmesi koridordaki belirli bir noktaya yönlendiriliyor. Ayna sistemi onu en uzak odalara taşıyor. Zindanlar parlak gün ışığıyla dolup taşıyor. Yani onlar sanılanın aksine gökyüzünü ateşle kirletmediler, güneşi içeri davet ettiler. Babil'in altında bir ağ var. Dikey şaftlar, yatay tüneller barındırıyor. Şaftların dibinde her zaman su var. Yeraltı kanallarından beslenen. Sıcak çöl havası bu şafta giriyor. Suyla temas ediyor, soğuyor. Ve zemindeki özel açıklıklardan yaşam alanlarına basınç altında itiliyor. Tek bir motor yok. Tek bir enerji kaynağı yok. Sadece fizik var. Dışarısı 40 derece sıcaklıkta kavrulurken Babil'in insanları klima serinliğinde oturuyordu. Bunu bugün lüks konut projelerinde pasif iklim sistemi diye pazarlıyoruz. Babil bunu binlerce yıl önce her eve kurmuştu. Ve daha da ilginci, bu sistemlerde hava filtreleri vardı. Antiseptik madde emdirilmiş ince gözenekli bakır ağ ve palmiye lifleri. Hava hijyeni kavramının 20. yüzyılda ortaya çıktığı söyleniyor. Ama Babil kendi mikro iklimine sahipti ve solunan havanın kalitesini önemsiyordu. Bir arşiv binasında bulunan raflar özel bir vernikle kaplanmış. Araştırmacılar bu kaplamanın bir parçasını yakmaya çalışıyor. Parça hafifçe kararıyor ama asla tutuşmuyor. Resmi tarihe göre yanmaz malzemeler modern kimya endüstrisinin ürünü. Ama Babil bunu da çoktan icat etmişti. Çünkü yoğun nüfuslu şehirlerde yangın her zaman tehlikeydi. Önemli belgelerin korunması gerekiyordu. Başka bir odada bulunan garip mühürler yalnızca belirli bir ışık açısında görülebilen mikroskobik desenler taşıyor. Eski bir sahtecilik önleme sistemi. O dönemin holografik etiketi ve zengin evlerin mutfağında gümüş kaplı bakır kaplar. Modern bilim bunu dekoratif diyor. Ama gümüş bakteri öldürür, suyu taze tutar. Babil'in ev kadınları kimyayı biliyordu ve onu günlük hayatına uyguluyordu. Kanallar boyunca garip mekanizmalar, mantar şamandıralar. Su seviyesi belirli bir noktaya ulaştığında otomatik kapı açılıyor. İstenen alana su akıyor. Su seviyesi düştüğünde sistem kapanıyor. İnsan müdahalesi yok. Günün her saati çalışıyor. Tarih kayıtlarına göre Mezopotamya'da sulama ilkeldi. Köleler deri çuvallarla su taşırdı. Ama Babil'de bahçeler otomatik sulanıyordu. Bu, çöl ortasında çiçek açan bir şehir demek.
kelimenin tam anlamıyla. Babil evlerinde zemin çift katmanlı. Tuğla katmanları arasında yanmış ot ve kömür kalıntıları bulunuyor. Evin dışında küçük bir soba. Oradan gelen sıcak hava zeminin altında dolaşıyor, odayı ısıtıyor. Duman yok, is yok, kirlilik yok. Eski insanlar kışın kendilerini derilere sararlar, ortada ocak yakarlar sanıyordun değil mi? Ama Babil'in sıradan bir ailesi bile bugün elit konutlarda gördüğümüz yerden ısıtma sistemine sahipti. Bu bir saray özelliği değildi, bu bir yaşam standardıydı. Bugün Babil kazılarından çıkartılan ileri teknolojiye sahip olduğu düşünülen nesneleri inceledik. Pil, paslanmaz metal aletler, akustik odalar, ışık sistemleri, doğal klimalar, yanmaz vernik, otomatik sulama, yerden ısıtma. Hepsi sana aslında aynı cevabı veriyor. Eski insanlar ilkel değildi. Tarih kitapları sana ne anlattı? Kademeli ilerleme, yavaş gelişim, basit yaşamlar. Ama Babil'in buluntuları farklı konuşuyor. Daha rahatsız edici olanıysa, açıklanamayan buluntular tarihleme hatası denilerek dosyalanıyor. Resmi anlatıya uymayan veriler görmezden geliniyor ve tarih düz bir çizgi gibi öğretilmeye devam ediyor. Ama gerçek şu, insan zekası hiçbir zaman doğrusal ilerlemedi. Parlayan noktalar vardı. Babil bunlardan biriydi. Ve bu bilginin büyük kısmı kayboldu. Nasıl kayboldu? Neden kayboldu? Kim kaybetti? Düşüncelerini yorumlara yaz. Burası Kirli Arşiv ve bu arşiv çok derin. Serinin devamında yaratılışın, evrenin ve tarihin sırlarını çok daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Aşağıdaki bildirim zilini açık tut. Çünkü bir sonraki dosya bugünkünden çok daha rahatsız edici olacak. Hoşça kalın.